Japonya'nın başkenti Tokyo, 18-20 Aralık tarihlerinde önemli bir Orta Asya-Japonya zirvesine ev sahipliği yaptı. Zirvede iddialı bir yol haritası olan Tokyo Deklarasyonu kabul edildi. Japonya, Orta Asya-Japonya zirvesinde önümüzdeki 5 yıl için 20 milyar dolarlık yatırım hedefini açıkladı ve kaliteli altyapı vurgusuyla Çin'in Kuşak Yol projesine örtük bir alternatif sundu. Peki bu açılım Çin'i rahatsız eder mi? Rusya ile yeni bir cepheleşmeye yol açar mı? Kolonyal bir geçmişi olmayan Japonya bu hamleyle Türk dünyasıyla nasıl bir bağ kuracak? Bu ve benzeri soruların cevaplarını videonun tamamında bulabilirsiniz. Ancak başlamadan önce küçük bir hatırlatma. GZT'nin 3 milyon aboneye ulaşmasına çok az kaldı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca izlediğiniz bu videoların arkasında görünmeyen güçlü bir ekip var. Arkadaşlarımın farklı bölgelere dair hazırladığı diğer içerikleri de kanalımızda izleyebilirsiniz. Tokyo'da 18-20 Aralık tarihlerinde düzenlenen Orta Asya-Japonya zirvesi, Japonya'nın bölgeye yönelik politikasında niteliksel bir kırılma noktası olarak görülüyor. Zirvenin en dikkat çekici yönü 20 yılı aşkın süredir devam eden Orta Asya-Japonya diyaloğunun ilk kez devlet ve hükümet başkanları düzeyine taşınmış olması. Japonya, Orta Asya ile ilişkilerini uzun yıllar boyunca sessiz diplomasi üzerinden yürüttü. Kalkınma yardımları, burs programları, teknik destek projeleri ve kültürel etkileşimler ön plandaydı. Bu süreçte Tokyo bölgede görünür bir jeopolitik aktör olmaktan özellikle kaçındı. Ne Rusya'yı ne Çin'i karşısına alan bir söylem geliştirdi. Bu yaklaşım Japonya'ya güvenilir ama düşük profilli bir ortak imajı kazandırdı. Ancak küresel dengelerin değişmesi bu durumu da değiştirdi. Rusya'nın Ukrayna Savaşı sonrası Orta Asya'daki etkisinin sorgulanması, Çin yatırımlarına yönelik toplumsal tepkiler ve Avrupa ile Asya arasındaki yeni ulaşım arayışları bölgeyi daha stratejik bir konuma taşıdı. Japonya bu fırsatı elden vermek istemedi. Tokyo'da kabul edilen ortak bildiride bu dönüşümü yansıtıyor. Ulaşım altyapısı, karbonsuzlaştırma ve insan sermayesi geliştirme gibi başlıklar klasik diplomatik metinlerin ötesine geçiyor. Japonya, Orta Asya ile ilişkisini artık yalnızca yardım temelli değil, karşılıklı çıkar ve ortak üretim zemininde kurmak istiyor. 5 yıl içinde 3 trilyon yenlik proje hedefinin açıklanması da bu siyasi iradenin ekonomik karşılığı niteliğinde. Zirvenin bir diğer önemli yönü Orta Asya ülkeleri açısından taşıdığı anlam. Bölge liderleri ilk kez Japonya ile kolektif bir siyasi çerçevede bir araya geldi. Bu durum Orta Asya'nın tek tek ülkeler yerine bölgesel aktör olarak muhatap alınması anlamına geliyor. Özellikle Kazakistan ve Özbekistan için bu format çok yönlü dış politikanın güçlendirilmesi açısından önemli bir kazanım olarak görülüyor. Uzun yıllar boyunca Orta Asya, Japonya için uzak ve ikincil bir bölge olarak görüldü. Tokyo bölgeyle ilişkilerini 2004'ten bu yana Orta Asya-Japonya formatında çoğunlukla bakanlar düzeyinde ve düşük profilli biçimde sürdürdü. Ancak son yıllarda mevcut durum değişti. Türkistan küresel rekabetin merkezlerinden biri haline geldi. Bölge enerji kaynakları, nadir toprak elementleri, uranyum, bakır ve gaz gibi stratejik ham maddeler açısından zengin. Çin, kuşak ve yol girişimiyle altyapı, lojistik ve enerji alanlarında bölgede güçlü bir varlık kurdu. Rusya tarihi ve askeri bağlarına güveniyor. Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı üzerinden siyasi ve kültürel etki alanını genişletiyor. Avrupa Birliği, yeşil enerji ve ulaşım projelerine yatırım yapıyor. ABD ise büyük ölçekli kaynak ve enerji projelerine odaklanıyor. Japonya ise bu yoğun rekabet ortamında uzun süre geride kaldı. Tokyo'yu harekete geçiren en önemli nedenlerden biri ekonomik kırılganlık. Japon ekonomisi özellikle yüksek teknoloji sektörleri için kritik öneme sahip ham maddelerde büyük ölçüde dışa bağımlı. Nadir toprak elementlerinde Çin'e olan bağımlılık azaltılmış olsa da hala riskli seviyede. Çin'in son dönemde bazı stratejik minerallerin ihracatını kısıtlaması, Japon sanayisinde doğrudan aksamalara yol açtı. Bu noktada Türkistan, Japonya için önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Kazakistan uranyumda, Özbekistan bakır ve gazda, bölge genel olarak ise nadir toprak elementlerinde ciddi potansiyele sahip. Tokyo, tedarik zincirlerini çeşitlendirmek ve Çin'e bağımlılığı azaltmak istiyor. Japonya'nın Orta Asya açılımının bir diğer sebebi Japonya'nın dış politika yönelimi. Bu yönelimin temelleri eski Başbakan Shinzo Abe döneminde atıldı. Abe, Japonya'nın Soğuk Savaş sonrası benimsediği düşük profilli, ekonomik odaklı ve siyasi açıdan temkinli dış politika çizgisinin artık yetersiz kaldığını savundu. Çin'in hızla artan ekonomik ve askeri gücü, Kuzey Kore'nin nükleer programı Tokyo'yu daha görünür ve daha proaktif bir dış politika izlemeye yöneltti. Daha aktif Japonya söylemi tam da bu strateji
stratejik arayışın ürünüydü. Bu yaklaşımın en somut ifadesi ise özgür ve açık Hint-Pasifik vizyonu oldu. Bu vizyon deniz yollarının güvenliği, serbest ticaret, hukukun üstünlüğü ve kurallara dayalı uluslararası düzenin korunmasını esas alıyor. Ancak FOIP yalnızca Asya-Pasifik'le sınırlı değil. Aksine Japonya'nın enerji arzı, ham madde tedariki ve ticaret hatlarının geçtiği daha geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Türkistan bu noktada Hint-Pasifik stratejisinin kara bağlantısını oluşturan kritik bir halka olarak öne çıkıyor. Günümüzde Başbakan Sanae Takaichi yönetimi Abe döneminde şekillenen bu çizgiyi devam ettiriyor. Takaichi, Japonya'nın dış politikada daha görünür, daha iddialı ve daha stratejik hareket etmesi gerektiğini savunan siyasetçiler arasında yer alıyor. Onun liderliğinde Tokyo, Orta Asya'yı artık yalnızca kalkınma yardımı alan bir bölge olarak değil, enerji güvenliği, kritik ham maddeler, koridorlar ve bölgesel istikrar açısından vazgeçilmez bir ortak olarak görüyor. Sonuç olarak Shinzo Abe döneminde temelleri atılan daha aktif Japonya anlayışı Sanae Takaichi yönetiminde Orta Asya'ya daha net ve somut bir biçimde yansımaya başladı. Orta Asya, Japonya'nın Hint-Pasifik vizyonunun arka planında kalan bir bölge değil, aksine bu stratejinin tamamlayıcı ve vazgeçilmez bir parçası olarak görülüyor. Zirvede Japonya CA+GAD adı verilen yeni bir girişimi de duyurdu. Bu girişim Türkistan'da sanayinin geliştirilmesi, ekonomik çeşitliliğin artırılması ve Japonya ile karşılıklı faydaya dayalı bağların güçlendirilmesini amaçlıyor. Tokyo girişimi Japonya açısından bölgede uzun vadeli ve sürdürülebilir bir varlık inşa etme önemi taşıyor. Tokyo girişimi 3 temel alana odaklanıyor. Birincisi, çevre ve sürdürülebilir kalkınma. Japonya fosil yakıtlara bağımlı, enerji kaynakları sınırlı bir ülke. Bu nedenle Orta Asya'daki güneş, rüzgar ve hidroelektrik potansiyeli Tokyo için stratejik önem taşıyor. Japonya bu alanda yalnızca maden çıkarmayı değil, çevresel standartlara uygun, şeffaf ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri kurmayı hedefliyor. Afet risklerinin azaltılması, deprem güvenliği, su yönetimi ve iklim adaptasyonu konularında Japon teknik birikiminin bölgeye aktarılması da bu çerçevenin bir parçası. İkincisi, ulaşım ve bağlantı. Tokyo girişiminin en dikkat çekici başlıklarından biri Japonya'nın Trans-Hazar uluslararası ulaşım rotası, yani orta koridora verdiği açık destek. Japonya açısından bu hat 3 nedenle önemli. Birincisi, Çin'e bağımlılığı azaltma hedefi. Japon şirketleri için tedarik ve ihracat yollarının çeşitlendirilmesi hayati önem taşıyor. İkincisi, Rusya'yı bypass eden bir güzergah olması. Üçüncüsü ise Türkistan'ı küresel ticarette daha merkezi bir konuma taşıyarak Japon yatırımlarının bölgeye yönelmesini kolaylaştırmak. Tokyo girişiminin 3. ayağı insan sermayesinin geliştirilmesi. Bu başlık Japonya'nın Orta Asya'daki yumuşak gücünün temelini oluşturuyor. Burs programları, mesleki eğitim, sağlık alanında işbirliği ve teknik kapasite geliştirme projeleri yalnızca bugünü değil, geleceğin karar alıcılarını hedefliyor. Bu yaklaşım ideolojik baskıdan uzak, daha çok güven, saygınlık ve kalite algısı üzerinde ilerliyor. Tokyo'daki zirvede en net mesajlardan biri Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den geldi. Mirziyoyev, Orta Asya-Japonya ilişkilerinin artık istişarenin ötesine geçtiğini, somut projeler temelinde yeni bir dönemin başladığını vurguladı. 2 yılda bir liderler düzeyinde zirve yapılması önerisi de bu süreklilik arayışının bir göstergesi olarak öne çıktı. Taşkent yönetimi ulaşım altyapısını geliştirmeyi ekonomik büyümenin anahtarı olarak görüyor. Yüksek hızlı tren hatları, modern otoyollar, havaalanları ve lojistik merkezler bu stratejinin temelini oluşturuyor. Japonya'nın bu alandaki mühendislik deneyimi ve finansman kapasitesi Özbekistan için güvenilir bir ortaklık zemini sunuyor. Mirziyoyev özellikle orta koridorla entegre olacak projelere dikkat çekerek Özbekistan'ın Orta Asya'da transit ve bağlantı ülkesi konumunu güçlendirmek istediğini açıkça ortaya koydu. Özbekistan'ın Japonya'dan en çok beklenti içinde olduğu alanlardan biri sanayi yatırımları ve dijital dönüşüm. Mirziyoyev, yapay zeka, siber güvenlik ve dijital kamu hizmetleri gibi alanlarda ortak projeler geliştirilmesini önerdi. Bu kapsamda Orta Asya-Japonya ortak bir dijital merkez kurulması fikri öne çıktı. Amaç yalnızca teknoloji ithal etmek değil, yerel uzmanların yetiştirildiği, bölgesel çözümlerin üretildiği bir ekosistem oluşturmak. Mirziyoyev'in konuşmasında en fazla somut hedef içeren başlıklardan biri yeşil enerji oldu. Özbekistan 2035'e kadar karbon salımını %50 azaltmayı, 2030 itibarıyla elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını %54'e çıkarmayı hedefliyor. Bu hedefler Japonya gibi teknoloji yoğun ülkelerle işbirliği olmadan ulaşılması zor hedefler olarak görülüyor. Bu nedenle güneş
güneş ve rüzgar enerjisi santralleri, kojenerasyon teknolojileri ve karbon yakalama çözümleri öncelikli projeler arasında yer alıyor. Taşkent'te bölgesel bir yenilenebilir enerji eğitim merkezinin kurulması önerisi ise bu sürecin yalnızca bugünü değil, geleceği de kapsadığını gösteriyor. Sonuç olarak Tokyo zirvesi ve Tokyo girişimi Özbekistan için bu dönüşüm yolunda hem finansman hem de stratejik ortaklık anlamına geliyor. Kazakistan coğrafi konumunu sadece bir avantaj olarak değil, bilinçli bir devlet politikası olarak kullanmaya çalışıyor. Bugün Asya ile Avrupa arasındaki kara taşımacılığının çok büyük bir bölümü Kazakistan üzerinden geçiyor. Çin'den çıkan yüklerin Hazar Denizi'ne, oradan Kafkasya ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştığı Trans-Hazar uluslararası ulaşım rotası bu stratejinin omurgasını oluşturuyor. Bu nedenle Japonya'nın Akdao limanında gümrük süreçlerinin iyileştirilmesi ve liman altyapısının modernizasyonuna verdiği destek Astana açısından Kazakistan'ın küresel ticaretteki rolünü güçlendiren bir adım olarak görülüyor. Tokayev, Japonya'nın bu alandaki katkısını Orta Koridor'un güvenilir ve sürdürülebilir bir ticaret hattına dönüşmesi açısından kritik buluyor. Enerji başlığı Kazakistan'ın Japonya ile ilişkilerinde özel bir yere sahip. Tokayev, Japon teknolojilerinin enerji verimliliği, nükleer güvenlik ve atık yönetimi konularındaki tecrübesine özellikle dikkat çekti. Kazakistan'ın dünya nükleer yakıtının yaklaşık %40'ını sağlayan bir uranyum üreticisi olması Japonya için stratejik bir anlam taşıyor. Bu durum iki ülke arasında yalnızca ticari değil, uzun vadeli enerji güvenliğine dayanan bir ilişki zemini oluşturuyor. Tokayev'in üzerinde durduğu bir diğer başlıksa nadir toprak elementleri ve kritik mineraller oldu. Elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji sistemleri, savunma sanayi ve yüksek teknoloji üretimi için hayati öneme sahip olan bu kaynaklar Kazakistan'ı yeni küresel rekabet alanlarından birinin merkezine yerleştiriyor. Kazakistan bu kaynakları sadece ihraç eden bir ülke olmak istemiyor. Japonya ile yürütülen yeni nesil akıllı madencilik projeleri sayesinde madencilik faaliyetlerinin dijitalleştirilmesi, çevresel etkilerin azaltılması ve katma değerin ülke içinde artırılması hedefleniyor. Tokayev'in konuşmasında dikkat çeken ancak daha az görünür olan başlıklardan biri de su güvenliği oldu. Tarım, gıda üretimi ve iklim değişikliğiyle mücadele açısından hayati olan su kaynakları Kazakistan için uzun vadeli bir risk alanı olarak görülüyor. Astana, Japon bilim insanlarının da dahil olacağı ortak araştırma platformlarıyla su ve tarım politikalarını daha bilimsel ve sürdürülebilir bir zemine taşımayı hedefliyor. Japon ekonomisi neredeyse tamamen deniz yollarına bağlıdır. Japonya'nın ithalatı ve ihracatı, Güney Çin Denizi, Doğu Çin Denizi, Malakka Boğazı, Hint Okyanusu ve Kızıl Deniz gibi dar ve riskli deniz geçitlerinden geçer. Bu hatlarda yaşanacak her kriz Japonya'nın fabrikalarına, enerji tedarikine ve ihracatına doğrudan zarar verir. Son yıllarda bu riskler teorik olmaktan çıktı. Güney Çin Denizi'nde ABD-Çin gerilimi, Tayvan çevresindeki askeri hareketlilik, Kızıl Deniz'de ticari gemilere yönelik saldırılar ve Ukrayna Savaşı sonrası Rusya güzergahlarının kapanması Japonya için alarm zilleri çaldı. Örneğin 2024'te Kızıldeniz'deki saldırılar yüzünden Asya-Avrupa arası gemi taşımacılığının bir bölümü Afrika'nın güneyinden dolaşmak zorunda kaldı. Bu da teslimat sürelerini haftalarca uzattı ve maliyetleri ciddi biçimde artırdı. Japon şirketleri için bu üretimde gecikme, sipariş kaybı ve fiyat artışı anlamına geldi. Bu nedenle Tokyo artık sadece denizlere güvenemeyeceğini görüyor, alternatif arıyor. İşte bu noktada Orta Asya devreye giriyor. Çin'den Kazakistan'a giren, Hazar Denizi'ni geçen, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanan Orta Koridor, Trans-Hazar hattı Japonya için bir sigorta yolu haline geliyor. Bu güzergah Rusya'yı ve riskli deniz boğazlarını bypass ederek Asya ile Avrupa arasında doğrudan bir kara-deniz hibrit hat oluşturuyor. Bu nedenle Japonya'nın Orta Koridor'a verdiği destek sadece altyapı yatırımı değildir. Bu Japonya'nın küresel ticarette kendi güvenliğini sağlama stratejisinin bir parçasıdır. Zirvenin sonunda kabul edilen Tokyo Deklarasyonu, Orta Asya ile Japonya arasında önümüzdeki yıllarda hangi alanlarda ve nasıl bir işbirliği kurulacağını net biçimde ortaya koydu. Japonya bu çerçevede önümüzdeki 5 yıl içinde Orta Asya genelinde yaklaşık 3 trilyon yen yani 16-17 milyar avro düzeyinde iş projelerini hayata geçirmeyi planladığını açıkladı. Bu rakam Tokyo'nun bölgeye yaklaşımının artık sembolik düzeyin ötesine geçtiğini gösteriyor. Peki bu hamle ne anlama geliyor? Japonya gerçekten Orta Asya'da bir etki alanı mı kurmak istiyor? Yoksa daha sınırlı ama kalıcı bir rol mü hedefliyor? Uzmanlara göre Japonya'nın bölgeye yaklaşımı askeri ya da ideolojik baskılara değil, ekonomik ortaklıklara dayanıyor. Japonya, Orta Asya'da kurumsal diplomasinin öncülerinden biri. İpek Yolu diplomasisi kavramını kullanan ilk ülkelerden biri Japonya'ydı ve Orta Asya artı Japonya formatı 2004 yılında hayata geçirilmişti. Japonya bu bölgede yalnız değil. Rusya, Çin, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri de Orta Asya'da etkin olmaya çalışıyor. Peki bu durum bir rekabet ortamı yaratıyor
artıyor mu? Uzmanlara göre Japonya'nın yaklaşımı bu rekabeti keskinleştirmekten çok bölgeye yeni seçenekler ekliyor. Japonya'nın varlığı diğer aktörleri dışlamaktan ziyade Orta Asya ülkelerinin pazarlık gücünü artırıyor. Ayrıca Japonya'nın Avrupa Birliği ile yakın çalışması da dikkat çekiyor. Özellikle sürdürülebilir ulaşım, yeşil enerji ve yönetişim standartları gibi alanlarda Japonya ve Avrupa Birliği'nin birbirini tamamlayan projeler yürütmesi Orta Asya'da daha dengeli bir etki yaratıyor. Çin açısından bu durum altyapı ve teknoloji alanlarında yeni bir rekabet anlamına gelirken Rusya için geleneksel etkisinin kademeli olarak aşınması demek. Avrupa Birliği ise Japonya'yı benzer değerleri paylaştığı bir ortak olarak görüyor. Japonya yatırım hacmi açısından Çin ya da ABD ile yarışmıyor. Ancak Japon yatırımlarının niteliği farklı. Kurumsal yönetim, şeffaflık, çevresel ve sosyal standartlara bağlılık gibi unsurlar Japon projelerini bölge halkı nezdinde daha kabul edilebilir kılıyor. Çin yatırımlarının bazı ülkelerde yerel tepkilerle karşılaşmasının temelinde de bu fark yatıyor. Sonuç olarak Tokyo zirvesi Japonya'nın Orta Asya'da bir hegemonya kurma girişiminden çok kalıcı ve dengeli bir ortaklık inşa etme çabasını yansıtıyor. Japonya'nın yeni başbakanı Sanae Takaichi göreve geldikten sadece 2 ay sonra Orta Asya liderlerini Tokyo'ya çağırdı. Üstelik bunu yıllardır yapılmayan ve önceki başbakanlar döneminde rafa kaldırılan Orta Asya-Japonya formatını yeniden canlandırarak yaptı. Bu açık bir siyasi sinyaldi. Takaichi, Orta Asya'yı Japonya'nın dış politikasında öncelikli bir bölgeye yükseltiyordu. Takaichi'nin kim olduğu burada çok önemli. Kendisi Japon siyasetinde Çin'e karşı en sert tutumları savunan isimlerden biri olarak biliniyor. Tayvan meselesinden Güney Çin Denizi'ne kadar Pekin'e karşı açık ve iddialı bir çizgiyi temsil ediyor. Bu yüzden Orta Asya açılımı sadece ekonomik bir hamle değil, Çin'in Avrasya'daki etkisini sınırlamaya dönük jeopolitik bir manevra olarak da okunuyor. Zirvenin ekonomik yüzü öne çıkarılsa da arka planda çok net bir güvenlik pazarlığı vardı. Japonya, Orta Asya ülkelerinin en büyük ortak korkusunu açıkça sahiplendi. Afganistan kaynaklı istikrarsızlık, Taliban'ın iktidara gelmesinden sonra Orta Asya ülkeleri sınır ötesi terör, radikal gruplar ve mülteci dalgaları konusunda ciddi endişe yaşıyor. Batı dünyası Afganistan'dan büyük ölçüde çekilmişken Japonya bu boşluğu doldurmaya aday bir aktör olarak öne çıktı. Buna karşılık Orta Asya liderleri de Japonya'nın en hassas güvenlik konusuna destek verdi. Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması. Çünkü Kuzey Kore bugün Rusya ile askeri ve siyasi olarak her zamankinden daha yakın. Orta Asya ülkelerinin Tokyo'nun yanında durması, Moskova'dan sembolik ama önemli bir uzaklaşma anlamına geliyor. Çin giderek güçleniyor. Rusya daha saldırgan hale geliyor ve ABD'nin küresel güvenlik rolü Trump dönemiyle birlikte sorgulanır oldu. Yeni Amerikan ulusal güvenlik stratejisinde Washington'un artık dünyayı tek başına sırtlayan atlas olmayacağı açıkça yazıyor. Bu Japonya gibi ABD güvenlik şemsiyesine dayanan ülkeler için ciddi bir uyarı. Takaichi bu mesajı ciddiye alan bir lider. Japonya savunma harcamalarını artırsa da sadece ABD'ye güvenerek ayakta kalamayacağını biliyor. Bu yüzden Orta Asya açılımı onun için bir tür stratejik sigorta. Hem Çin'e hem de Rusya'ya aşırı bağımlı olmayan, Japonya ile uyumlu yeni ortaklar inşa etmeye çalışıyor. Japonya son yıllarda Orta Asya'da daha görünür olmaya çalışsa da bu çabanın önünde ciddi yapısal sınırlar bulunuyor. Bunların başında finansal kapasite geliyor. Çin, Orta Asya'ya 10 milyarlarca dolarlık altyapı, enerji ve sanayi yatırımı yapabiliyor. Kazakistan'daki petrol ve gaz sahalarından, Özbekistan'daki demiryolu projelerine, Kırgızistan'daki barajlardan Türkmenistan'daki doğal gaz hatlarına kadar Çin sermayesi bölgede neredeyse her yerde. Japonya ise bu ölçekte bir finansal dalga yaratamıyor. Bunun en temel nedeni ülkenin kamu borcunun milli gelirinin yaklaşık %260'ına ulaşmış olması. Yani Tokyo hükümeti içeride yaşlanan nüfus, sağlık harcamaları ve sosyal güvenlik yükü altında zaten zorlanırken dışarıda Çin gibi agresif yatırım politikaları izlemesi siyasi olarak da mali olarak da kolay değil. Bu yüzden Orta Asya'ya ayrılan pay Çin'in kuşak yol girişimi kapsamında tek başına bir ülkeye ayırdığı bütçelerle kıyaslanamaz. Bir diğer sınırlayıcı unsur güvenlik ve askeri boyuttur. Japonya'nın Orta Asya'da ne askeri üssü vardır ne de bölgesel krizlere doğrudan müdahale edebilecek bir kapasitesi. Rusya ise hala bölgede askeri üsler bulundurur. Kırgızistan ve Tacikistan'da askerleri vardır. Çin, sınır güvenliği ve terörle mücadele gerekçesiyle hem Tacikistan sınırında fiili varlık oluşturmuş hem de bölge ülkeleriyle yoğun güvenlik işbirliği geliştirmiştir. ABD de Afganistan sonrası doğrudan askeri olarak çekilmiş olsa bile güvenlik mimarisinde hala önemli bir aktördür. Japonya ise bu denklemde daha çok sivil, ekonomik ve diplomatik bir aktör olarak kalmakta. Bununla birlikte Japonya'nın bölgede sahip olduğu bir avantaj var.
yumuşak güç ve insani ilişkiler. Japonya Türk dünyasında genellikle sömürgeci olmayan, saygılı bir aktör olarak algılanıyor. Türkiye ve Orta Asya Türk halkları ile olan tarihsel ve kültürel yakınlık Japonya'nın imajını daha da olumlu kılıyor. Tam da bu noktada şu soru ortaya çıkıyor. Orta Asya için gerçekten daha güvenli olan nedir? Çin, Rusya ve ABD gibi ideolojik, askeri ve siyasi baskı gücü kullanan büyük aktörlerin etkisi altında kalmak mı? Yoksa Japonya gibi daha az dayatmacı ama daha sınırlı bir güce sahip bir ortakla dengeli bir ilişki kurmak mı? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Japonya'nın başkenti Tokyo, 18-20 Aralık tarihlerinde önemli bir Orta Asya Japonya zirvesine ev sahipliği yaptı. Zirvede iddialı bir yol haritası olan Tokyo Deklarasyonu kabul edildi. Japonya, Orta Asya Japonya zirvesinde önümüzdeki 5 yıl için 20 milyar dolarlık yatırım hedefini açıkladı ve kaliteli altyapı vurgusuyla Çin'in Kuşak Yol projesine örtük bir alternatif sundu.